Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte buket şapka çalışması yapacağız. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için önemli. 3 farklı çalışma yaptım. Çünkü hangi model ne şekilde olacak bilemediğim için bunları da sizinle paylaşmak istedim açıkçası. En çok beğendiğim favori şapkam bu oldu arkadaşlar. O yüzden bu şapkanın yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer modellerimiz ise şu şekilde. Belki bir sonraki videoyu da bu şapkanın çekimi için hazırlayabilirim. Bunun kenarına ilmek kaydırarak yaptım. Bulayım önce nerede? Şurada bakın. Bu şekilde ilmek kaydırarak ördüm. Ama bu şekilde iz bırakabiliyor. Bunu spiral ördüm. Duruşu birazcık daha düzgün ve hoş olsun diye. Bir tane de şu şekilde modelim var. Bunda da ilmek kaydırarak yaptım. Şu şekilde iz oluşuyor. Biliyorsunuz kanalımda paylaştığım bütün videolarla ilgili en ince detayına kadar her şeyi sizlerle paylaşıyorum. İp olarak 200 gram internetten aldığım raf ipi kullandım. Şu görmüş olduğunuz ip şeklindeydi. Kullandığım renkler bunlar. Artan iplerimi görüyorsunuz. Turuncu olandan sadece bu kadarcık kaldı. Tığ olarak da 3 numara tığ kullanıyorum. Sizler de malzemelerinizi hazırladıysanız şapkamızın yapımına geçebiliriz. Videonun başında kullandığım tığ 3 numara demiştim ama 3 milim olacak. Onu düzelterek başlamak istiyorum. Şimdi normalde sil halkayla başlarız ama bu şapkanın yapımına zincir çekerek başlayacağız. Bir tane böyle kilit oluşturduk. Bir zincir çekiyoruz. Çok gevşek olmasın. Bir zincir daha. Sonra geri dönüp ikinci zincirin içine 8 tane sık iğne yapalım. Şimdi şöyle rafya ipler kağıt iplere nazaran birazcık daha hassas kopabiliyor. Gerçi kalite bunlar da sanırsam. Bu kaçıncı çekimim bilmiyorum. İnanın ses kaydı yüzünden ellerim bayağı bir terledi. Yedi olmuş. Bir tane daha sıkıştıralım şuraya. Evet, başlangıcım arada kaldı ama çektim. Şu orta deliğin çok büyük olmasını istemediğim için zinciri çok gevşek çekmemiştim. Buraya hemen işaret ipimizi yerleştirelim. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimizin içine çift batacağız. Yani aynı yere 2 kere. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar çift olarak batalım. İkinci sıramızı her birine çift batarak tamamladım. Sıra geldi üçüncü sıramıza. Bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Buna çift batıyoruz. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sıramızda ise 2 tane tek, üçüncüye çift batalım. Bir sonraki sıramızda ise 3 tane tek, bir tane çift yapıp tekrar görüşelim. 3 tek, bir çift yaparak 5. sıramızın sonuna geldik. Şu arkada yürüttüğüm ipim vardı. Onu da hemen keselim burada. Bu şekilde kestik. 6. sıramızda 4 tek bir çift yapacağız ama başlangıcımızı 2 tek bir çift şeklinde yapacağız.
2 tane tek ördüm. Şimdikine çift batıyorum. Sonra 4 tane tek yapacağız. Ve buraya da çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift. En sonda gene 2 tane tekimiz kalacak. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi, bakın şu taban bölümünü yuvarlak istiyoruz. Köşegen istemiyoruz. Çünkü eğer çiftler hep üst üste gelirse böyle baklava dilimi şeklinde görüntü oluşuyor. Onu istemediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda 5 tek bir çift öreceğiz. Bir sonraki sıramızda ise 6 tek bir çift ama onu da 3 tek bir çift olarak başlayacağız. Yani çift olarak başlayan bütün sıralarımızda rakamın yarısı kadar başlangıcımız ama sonrası 6 tek bir çift şeklinde olacak. Sonra ise 2 sıra daha düz örelim. Tekrar görüşelim. Toplamda 12 sırayı toplamda 10 sıra örmüş olacağız. 10. sıramızda da herhangi bir artırma eksiltme yapmadan tamamladık. 9 ve 10 2 sırayı düz olarak ördük. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 11. sıramızda 7 tek bir çift yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sonra bir sıra daha düz örelim. Sonraki sıramızda 8 tek bir çift yapacağız. Ama başlangıcımız nasıl olacaktı? 4 tek bir çiftle başlayıp sıra sonuna kadar 8 tek bir çiftle devam edelim. Bir sıra daha düz örüp tekrar görüşelim. 14. sıramı herhangi bir artırma yapmadan düz bir şekilde 80 tane sık iğne olacak şekilde tamamladım. Şimdi ölçümü almak istiyorum. Çünkü kullanmış olduğum bu rafya ip biraz kalın bir dokuya sahip. O yüzden sanki artık daha fazla artırma yapmayacakmışım gibi geliyor. Eğer 21 santimse zaten ölçüme ulaşmışım demek. Evet. Dediğim gibi bu ipim kalın olduğu için daha fazla artırma yapmayacağım. Eğer sizin ölçümünüz 21'den azsa, yani ipiniz biraz ince ise, o zaman bu sırada 19 tek bir çift daha örmeniz gerekiyor. Yani 4 tane daha artırma yapmanız gerekecek. Bu ipte daha doğrusu bu şapkayı örerken ben 19 tek bir çift ördüm. Sonrasında 9 sıra örmüştüm. Bu durumda biz zaten bir sıra düz örmüştük. 7 sıra daha yeşil iple öreceğim düz. Sonrasında da araya 2 sıra bununla öreceğim. Yani toplamda 10 sıra şu şekilde şurayı düz bir şekilde örmüş olacağız. Sadece şuraya 2 sıra renkli iple şerit geçmiş olacağım. Sizler de bu şekilde tamamlayın. Tekrar görüşelim. 13. sıramızda 8 tek bir çiftle tamamlamıştık. Sonrasında 14. sıradan 22. sıramız dahil 9 sıra boyunca ben hiç artırma yapmadan düz şekilde şöyle görmüş olduğunuz alanı, bölümü oluşturdum. 8 sıra demiştim ama 9 sıra ördüm. Araya da şimdi bu açık renkle bir sıra geçiş yapmayı düşünüyorum. Sonra tekrar bir sıra yeşil. Sonrasında da şu artırma bölümlerine geçeceğiz. Geçişi nasıl yapıyorum? Renk değişikliğini onu göstereyim. Şurayı CC ile kapatıyorum. İlmek kaydırdım. Sıradakine bir CC yapacağız bu renkli de. Bir kilit.
Ve ayrı bir sık iğne. Bu ipi de yürüteceğim arkada. Geçişlerimi bu şekilde yapacağım. Bu şekilde tamamlayıp buraya kadar gelelim. Açık renkli ipimle sıranın sonuna kadar geldim. Burayı nasıl kapatıyorum onu göstereyim. Şimdi burada ben yeşille ilmek kaydırmıştım hatırlarsanız. Şimdi şuraya bir tane böyle sık iğne, yine şimdi en alttaki yere, bir altındaki sıraya üçünü bir şöyle kapattım. Buraya da CC yapacağım. İlmek geçirdim. Şimdi şurayı daha sonra bu ip biraz uzun bırakacağım. İğne ile saklayacağım buradaki yeşil. Yani bu görünmeyecek burada. O yüzden merak etmenize gerek yok. Hatta şurayı birazcık daha sıkı yapabiliriz. Şurayı. Tekrar göstermiş oldum. İçinden geçirdik tığımızı. Evet. Yeşil ipimi zaten koparmamıştım. Buradan devam edeceğiz. Yine bunu da bunun içinden geçirdik. Hafif asılıyorum ve devam ediyorum. İlk sık iğnemi buraya. Ve bu şekilde bir sıra daha yeşille öreceğiz. Burayı nasıl kapattığımı bu sıranın sonuna gelince göstereyim. Yeşilli sıranın sonuna geldik. Tığımızı böyle içeriden geçireceğiz. Bunu içeri alacağız. Pardon. Şu şekilde bakın içine geçirdik. Şimdi ilk sık iğnemizi şuraya yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bundan sonrakiler de bu şekilde olacak. Şuraya geldiğimizde içinden geçireceğiz böyle. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şuradan şöyle gördüğünüz gibi o renkte kapanmış oluyor. Bu ipi de içeriden yürüteceğim. Görünmesin diye. Bu kadar yeter. Kopardım. Tamamdır. Şurası kapattığımız yerde. Şimdi bu sırada artık artırma yapacağız. Şunu bir sökelim. Başlangıç yerimiz belli olsun. Şurası kapattığımız son ilmeğimizdi. İşaret ipimizi buraya koyuyorum. Bu sırada ön kanatlardan alacağız. Yani şu şekilde. İki tane tek
Şimdikine çift yapacağız. Tekrar gösterelim. Normalde böyle öreriz ama bu sırayı ön kanatlarından şu şekilde alacağız. 2 tane tek, tekrar gösteriyorum. Tek. Şimdikini 2 kez batacağız. Şöyle bakın, içeride bir çizgimiz oluşacak. İç hattımızda böyle bir çizgimiz oluşacak. Hafif de böyle yanlara doğru artık siperlik bölümümüz olacak. Bundan sonraki sıralarda ise 8 sıra artırma, herhangi bir şey yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Şu görmüş olduğumuz bölümü öreceğiz, şurayı. İç kısmı bakın şöyle çizgi oluşacak. Şimdi ben de bu sırayı tamamlayayım. Üzerine 8 sıra düz ördükten sonra tekrar görüşelim. Şapkamızın artırma bölümünü yapmadan önce sizlere şu bölüme kadar olan kısmın ölçüsünü de vereyim. En azından size bir fikir verir. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman şöyle ölçtüğümüzde biraz kaydı ama 34. Ölçümüz 34 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size fikir verir. Kulağımızın bulunduğu kısma kadar yerleşiyor. Gayet şık ve güzel duruyor. Onu söyleyeyim. Bence ideal bir ölçü bu şekilde. Kalıp olarak da kafanıza tam oturuyor. Yani öyle çok çok gevşek değil. Ona göre de dilerseniz dediğim gibi diğeri gibi bir sıra fazladan artırma yapabilirsiniz. Anlatmıştım zaten. Videoyu izleyenler neden bahsettiğimi daha iyi anlayacaklardır. Şapkamızın artık son sırasına geldik. En son 2 tek bir artırma yapmıştık. Sonrasında 8 sıra boyunca herhangi bir artırma yapmadan düz bir şekilde burayı ördük. Kaç santim oldu burası bakalım. 6 santim siperlik bölümümüz. Sizler dilerseniz bunu daha da geniş yapabilirsiniz ama benim için bu ölçü yeterli. Şimdi son sıramızı nasıl öreceğiz? Son sıramızda ben sadece ilmek kaydırma yapacağım. Bunun için tığımı 1 numara büyük. Biraz böyle kassın istemiyorum. O yüzden 1 numara büyük tığımla bunu yapacağım. Şu şekilde ilmek kaydırma yaparak bu sırayı tamamlayacağız. İçinden geçiriyorum. Tığımın da içinden geçiriyorum bu şekilde. Düzgün ve birazcık daha sert bir kenar sağlıyor. Dilerseniz çok farklı modeller mevcut. Onları da deneyebilirsiniz. Ama ben bu şapkayı biraz daha böyle sade istediğim için bunu tercih ettim açıkçası. Evet, bu şekilde olacak şapkamız. Tamamını bu şekilde yapalım. Buraya gelince de kapatalım. Şapkamız artık hazır. Dilerseniz bunu kullanırken şurayı şu şekilde kıvırarak dahi kullanabilirsiniz. Kullanımı size kalmış. Sağlıklı güzel günlerde kullanılsın diyelim. Hoşça kalın.